Hem kendi kullandığım hem de tasarımcıların işine yarayabileceğini düşündüğüm 5 Google Chrome uzantısından bahsedeceğim. Hiç vakit kaybetmeden bu uzantıları beraber inceleyelim. Gel bakalım. Bugün bahsedeceğim ilk eklenti Color Picker from Chrome. From mu? Color Picker for Chrome olacak. Bu adı üstünde renk seçici olacak. Peki bu adı tamamen böyle yazıp Google'dan bulabilirsiniz. Nasıl çalışır? Mesela bir siteye geldim. Ben buradaki kendi sitemdeki mor rengi çok beğendim mi diyorsun? Eklediğin uzantıya geldin, seçtin, pick color dedin. Mesela bu mor rengi almak istiyorsan üzerine tıkladığımda bana hem RGB olarak hem de kod olarak e, rengimi veriyor. Bu her alanda çalışıyor. Sadece renk değil. Mesela görselden bir renk istiyorum. Tıkladım. Burada değiştirmem gereken bir şey var mı? Yok. Color picker dediğimde buradaki tüm alanlardan mesela şunun üstündeki kırmızıyı istiyorum dediğinde daha çok bordo tarzıymış. Tıklayıp kullanabileceğin çok da işlevsel, çok da sevdiğim kullandığımda bir renk seçicidir. Color Picker for Chrome. Zaten puanları da gayet yeteri kadar seviyede. Bir ikincisi herkesin de bildiği, bilmeyenin taşlandığı Fonts Ninja. Fonts Ninja nedir? Sitedeki fontları bulabileceğin, kolayca bulabileceğin bir eklenti. Eklentiye tıkladığımda direkt zaten çalışmaya başlıyor. Siteyi analiz ediyor ve bana diyor ki sen bu sitede Manrope, Extra Light ve Aileron, Aileron herhalde. Aynen. Aileron kullanmışsın. Bu iki yazı tipini kullanmışsın. Peki nerede kullanmışsın? Üzerine tıkladığımda bak Manrope olanlar bu şekilde karşına çıkıyor. Seçiyor yani. Mesela AI'leron olanlar başlıklarda AI'leron kullanmışım. Metinlerde şey kullanmışım. Manrope. Nerede hangisini kullandığında gösteriyor. Peki ben Manrope'yi kullanmak istiyorum dersen de burada yani yazı tipini kullanmak istiyorum dersen de tıkladığında yazı tipinin detaylarını nasıl gözüktüğünü sana gösteren bir alan çıkıyor. Ekstra olarak bütün boyutlarda da yazı tipini inceleme şansın var. Font'u da Get Fonts dediğinde seni direkt Google Fonts'a atıp buradan yazı tipini indirme imkanı sunuyor. Böyle de çok da kullanışlı, çok da kullandım, çok da sevdiğim bir uzantıdır. Kendisi Fonts Ninja. Bu bizim ikinci uzantımızdı. Hemen bir üçüncüsü neymiş? Go Full Page. Go adı üstünde. Yani ekranın full page'ini tam ekran olarak alma imkanı veriyor sana. Bu bazen şöyle mesela bu sayfadayım. Ben bunu Go Full Page diyelim. Bunu tam ekran olarak alacak. E, Bazılarında kaydırırken bozulmalar yaşanıyor. Google'un kendi şeyinde kaydırırken bozulmalar yaşanıyor. Ancak burada bak şu tabii ki şeyden kaldı herhalde bu. Fonts Ninja'dan kaldı bu. Şuna F5 atalım öyle tekrar alalım. Burayı tekrar Go Full Page alalım ki düzgün daha da düzgün bir şey anla. Ama onu kapattım şimdi bozuldu. Tamam sakiniz. Go Full Page'ini aldım. Ekranın full page'ini bana dümdüz düzgün bir şekilde gösterecek. Bu da işte mockup yaparken işine yarayabilir. Portföyüne eklemeler yaparken işine yarayabilir. Bazı noktalarda işine yarayabilen bak burada bir ufak bozulmuş. Onu da düzenleme imkanım var. Burada sonrasında indirebiliyorsun. Görseli tamamen indirdin. 7.3 MB verdi ama tabii ki full page yani sonuçta. Bu şekilde indirme imkanı PDF olarak var mıydı bilmiyorum. Ayarlarda ne varmış? Image formatlar falan filan var. Bunlara çok girmeye hiç de gerek yok. Geri gel. Tamam işte. Bunu hem alıp hem de indirebiliyorsun. Go Full Page de böyle basit ama işine yarayabilecek, bazı alanlarda işine yarayabilecek bir eklenti. Özellikle Perfect kısımlarında. Bir dördüncü olan neymiş? Web, bu nasıl okunur hiçbir fikrim yok. Webalizer falan filan. Bu. Bu nedir biliyor musun? Bu da şudur. Yine ben şuradan örnek verelim. Şuraya geleyim kendime bir F5 atalım. Buna tıkladığımda sitenin nelerden yapıldığı, içerisinde nelerin kullanıldığı, nasıl hostinginden tut yönetim sistemine kadar her bir detayı sana veriyor. Tabii ki site buna izin verdiği sürece. Benimkinde herhangi bir kısıtlama yok. Bunu WordPress'te yapmış mıyım? Yapmışım doğru. Sürümünü veriyor. Tabii ki bu gizlenebilir. SEO olarak Yoast SEO kullanmışız. Chatbot'umda WhatsApp chatbot değil. Chat şeyimde şu sağ altta tabii benden gözükmüyor herhalde. WhatsApp Business Chat'i kullandım. Tabii hepsini anlatıyor burada.
Recepta'mız var. Burada Recepta güvenlik olarak spamlardan, botlardan korunmak için. Tabii ki Recepta var. İkinci bir dil için şu İngilizceyi kullanmak için burada Polylang kullandım. Onu da söylüyor bana. Elementor'la yapıldı. Yine UAS SEO'yu da gösteriyor. Burada kullandığım pluginleri de gösteriyor. Hosting'im Hostinger, dilim ve programlama dilim ve sürümü de bahsediyor. Veri tabanı ve açılış sayfası oluşturur tarzında bütün detayları bana anlatıyor. Tabii ki bu her bir sitede bu kadar detaylı olarak gözükecek anlamına gelmiyor. Çoğunda güvenlik kısımları yüzünden çoğu gözükmeyebilir ama benim zaten en çok kullandığım olaylardan birisi içerik yönetim sistemi ve Elementor mu değil mi? Yani WordPress mi değil mi, Elementor mu değil mi olarak bunu çokça kullanıyorum. Diğer siteleri araştırırken, bakarken. Bu da bu şekilde. Genel olarak iyi bir eklenti, iyi bir uzantı. Benim işime yarıyor. Ben kullanmasam göstermem ki bunları ben göstereyim diye indirmedim. Bunları zaten bende yüklüydü. Ben size sen istediğin diye anlatıyorum işte. Neyse tamam. Bir beşincisi, sonuncusu. Image Downloader. Ne? Imagi. Böyle bir eklenti var. Bunun farklı aynı işlevi gören farklı uzantılar da var. Ben bunu kullandım. Başka bir tanesi vardı o silindi. Sonrasında buna geçtim. Bu da yine adı üstünde sitedeki image görselleri indirmemizi sağlıyor. Buna tıkladığımda siteyi tarıyor ve o sayfada bulunan tüm görselleri bana listeliyor bu tarafta. Buranın içerisinde bütün arka planlardan olsun. Bu kimmiş? Bu yakışıklı benmişim. Arka planlardan olsun, logolar olsun, bütün hatta simgeleri bile bana gösteriyor. Sonra ben bunları indirebiliyorum. Mesela şuradan indireyim birkaç tane. Bunu seçtim. Bunu seçtim veya hepsini seçme imkanım var. Hepsini seçmeyeyim de çok uzun sürmesin. Şu ikisini seçtim. İndirebiliyorum. Download image dediğimde de tık diye ikisini indirecek. Bunu bakalım. Bu burada. Diğer ikincisi de şurada. İkisini de indirdi. Bu şekilde sitede bulunan beğendiğin görseller varsa, kullanmak istediğin görseller varsa bu uzantıyla da kolayca hemen indirme imkanım var. Bugün anlatacağım 5 uzantı bunlardı. İşine yarar mı? Yarar. Tasarım mı yapıyorsun? İşine yarayacak mı? Yarayacaktır. Güzeller mi? Güzeller. O yüzden videoyu beğenmeyi kaydetme var mıydı? Kaydetme yoktu. YouTube'dayız. Videoyu beğen, abone ol, yorum yap. Sonraki videoları takip etmeyi unutma. Görüşürüz.